Tarık. Rana. Tarık benim, açsana. Geç. Ya sen nasıl bir adamsın? Önce karınla program yapıp ondan sonra da benim yanıma... Ya Rana, beni dinler misin? Hayır efendim. Sen beni dinle. Karının yanına gitmek yerine buraya benim yanıma mı geliyorsun? Utanmadan bile. Sakın sarhoşluğun arkasına saklanmaya kalkma. Rana, çok önemli bir sorunumuz var. Dinler misin lütfen? Ne? Ceketim. Ceketim içeride kaldı. Hümeyra görmeden onu alman lazım. Eğer Hümeyra ceketimi görürse ne olur biliyor musun? Biteriz biz. Biteriz. Ablacığım, biz buluştuk Tarık'la. Keyfimiz yerinde. Merak etmeyin bizi. Ablamdan gelmiş mesaj. Eniştemle buluşmuşlar, sıkıntı yok. İyi. Aklım ondaydı zaten. Anneciğim sen niye kendini bunlarla yoruyorsun ya? Yani ablam kocaman bir kadın sonuçta, başının çaresine bakar. İşte öyle olmuyor küçük bey. İnsan torun sahibi olacak yaşa bile gelse annesinin babasının gözünde hep çocuk kalıyor. Oy annem benim. Hatırlıyor musun? Ben lisedeyken böyle arkadaşlarımla bir saat falan buluşacağım dediğimde her seferinde geç kalma oğlum derdin. Ben de her seferinde geç kalırdım. Benim bu duruma bizzat şahit olmuşluğum var. Hatta bir gün demiştim ki anneme, anne geç kalacağımı biliyorsun. Yani niye her seferinde bunu söylüyorsun diye sormuştu. Macide teyze de demişti ki, belki bir gün lafımı dinlersin. İnsanın çocuğu olmadan bu duyguları anlamıyormuş hakikaten. Haklısın anneciğim. Yani bugüne kadar seni üzdüğüm için özür dilerim, hakkını helal et. Benim sözümden bir Süreyya kızım çıkmadı. Tabii canım, tabii. Aşk olsun Kerem ya. Öyle tabii. Küçükken biraz yaramazdı ama büyüdükçe akıllandı, uslandı. Söz dinler biri oldu. Süreyya yavrum, sen de benim bir çocuğum gibiydin.
Seni ne Kerem'den ne de Hümeyra'dan ayırdım. Biliyorum Macide teyzeciğim. Çok sağ olun. Hala öyle yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Tam da eski günlerden yad ettik. Şimdi tam sırası galiba. Vildan, Ney Vildan? Neyin tam sırası? birazdan göreceksiniz. Vildan. Kusura bakma canım. Beklettim biraz. Olsun canım, dert değil. Nerede kalmıştık? Heh. Bak yine söylüyorum. Tarık Bey seni aldatacak bir adam değil. Bence kesin bir yanlış anlama var. Öyle mi diyorsun? Ay elbette. Yani başka birinin yanına gidecek olsa seninle daha önceden plan yapar mıydı? Ay, çok işim var deyip geçiştirirdi, değil mi? Bak Hümeyra'cığım, hamilesin diye hormonların böyle başka çalışıyor. Yani kafanda olmadık şeyler kurup duruyorsun. Üzme kendini hiç. Hiç düşündüğün gibi bir şey çıkmayacak. İnan bana. İnşallah dediğin gibi olur. Of, çok daraldım. Ben bir lavaboya gidip elimi yüzümü yıkayayım. Tamam canım. Ben şimdi bu ceketi nereye saklayacağım ki? Kapı mı bozuk? Rana'cığım banyonun kapısını açamıyorum. Ben ne yaptım ya? Göz göre göre Tarık'ın yanına yolladım Hümeyra'yı. Rana'cığım. Geliyorum canım, bir dakika. Ay, geldim canım, geldim. Ay, Hümeyra'cığım ben bu kapı bozuk. Ay, pardon. Yani lavabonun musluğu bozuk da böyle açınca her yere su fışkırıyor. Ben o yüzden buraya kilitledim. Kullanmıyorum ben burayı. İstersen benim odamdaki lavaboyu kullanabilirsin. Ben de orayı kullanıyorum. Ay, kapı kilitli, ben mi açamadım diye düşündüm. Boşuna zorluyormuş. Gel hayatım, gel ben seni götüreyim. Nereden düştüm ben bu durumlara ya? Nereden düştüm? Ya inanamıyorum. Çıtır kabak tatlısı. Ya canım o kadar çok çekmişti ki. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an bundan daha güzel bir sürpriz olamazdı yani. Anne sen mi yaptın bunu? Ben yaptım. Uzun zamandır yapmıyordum. Siz gittikten sonra hiç işimden gelmedi yapmak. Ne yalan söyleyeyim. İngiltere'deyken de canım çok istemişti bu tatlıdan. Hadi o zaman yiyin. Çok güzel olmuş bu ya. Muhteşem olmuş Macide teyzeciğim. Elinize sağlık. Afiyet olsun yavrum. Aşk olsun anne ya. Yani bunu yemek için illa Süreyya'nın gelmesini mi bekleyecektik yani?
Yok, uzun zamandır aklımdaydı ama hastalıktı, şuydu buydu derken bir türlü fırsat olmadı. Ama artık yanımdasınız ya, hep yaparım. Vallahi sırf bu tatlıdan yemek için sonsuza kadar bu evde kalabilirim. Haksız mıyım Süreyya? Anneciğim benim ya, ellerine sağlık. Afiyet olsun yavrum. Rana'cığım, ya çok teşekkür ederim sana. Şu an benim için yaptığın şey ya ne kadar değerli bilemezsin. Ah, ne demek? Ben ne yaptım ki? İki konuştuk o kadar. Yani biz arkadaş değil miyiz? Daha ne yapacaksın? Gecenin bir vakti evine geldim, dertlerimi dinledin. Ağladım, başını şişirdim. Meyracığım, ha deme öyle. Geleceksin tabii ki. Arkadaşlar arasında gün ve saat yoktur. Ben her zaman senin yanındayım. Merak etme. İyi ki varsın Rana. Tarık beni aldatıyorsa... Hümeyra, ya bu kadar dil döktüm ama sen beni hiç dinlememişsin. Ya elimde değil ki, kafamı kurcalayan bir sürü şey var ya, mani olamıyorum. Tatlım bak, boşuna harap ediyorsun kendini. Sen bebek bekliyorsun, farkındasın değil mi? Yakında anne olacaksın. Tarık Bey de senin en büyük destekçin olacak. İnan bana. Şimdi hemen kafandaki o saçma sapan düşünceleri atıyorsun. Bak, senin tek bir amacın olmalı. O da kocan ve çocuğunla mutlu olmak. Bu fikre odaklan. Ya, mutlu bir aile olmayı o kadar çok istiyorum ki. Tabii. Olacaksın zaten. Şu anda da bir problem yok ki. Seni sadece hormonlar üzüyor. Tek suçlu onlar. Sadece evham yapıyorsun, kuruntu yapıyorsun. Kurtul şundan. İnşallah yapabilirim. Yaparsın, yaparsın. Sadece birazcık rahatlaman, sakinleşmen gerekiyor. Kendine iyi enerjiler yükle. Bak göreceksin, her şey çok daha güzel olacak. Ya inşallah. Ya tek isteğim o. Huzurlu, keyifli olmak. Tatlım benim, çok güzel günler seni bekliyor. Boşuna üzülüyorsun o kadar. Hala burada ya. Delireceğim. Delireceğim. Yok böyle olmayacak. Olmayacak. Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Evet, haklısın Rana. Ama yani bu olanlar aklıma başka bir türlü bir şey getirmiyor. Ah, Tarık arıyor. Tarık Bey mi? Açsana. Alo, Tarık. Alo Hümeyra'cığım. Ya, kusura bakma gelemedim yemeğe. Çok önemli, acil bir işim çıktı. Affet beni ne olur. Peki niye haber vermedin? Saatlerce bekledim restoranda. Telefonu da kapalıydı. Hümeyra, telefonumun şarjı bitti. O yüzden arayamadım. Biliyorum, ne olursa olsun seni aramam lazım. Sana haber vermem lazım. Biliyorum ama işte olmadı. Şimdi yeni taktım şarjı zaten. Anca arayabildim seni. Hayatım çok özür dilerim gerçekten. Son dakika çıkan ne işi bu böyle? Yani ben o kadar hazırlandım, özendim. Sen resmen ektin beni. Ya canım, inan elimde olan bir durum değil. Ben de yanında olmak çok isterdim ama işte aksilik. Ne olur affet beni canım. Sen neredesin? Benim toplantım biraz daha sürecek hayatım. Sen beni bekleme. Tamam mı? Sen eve git. Nasıl olsa bugün bir şey yapamayız artık. Yani geç de oldu. Ama başka bir gün bunu telafi edeceğim. Söz veriyorum sana. Tamam mı hayatım? Tamam. Sen işine bak. Daha önemli. Meyra yapma böyle. Tamam Tarık. Evde görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Rana. Artık bundan sonrası sende. Hadi.
Hümeyra'cığım, ne oldu? Kötü bir şey yoktur umarım. Ya iş için görüşme yapması gerekiyormuş, onun için gelememiş. Telefonda şarjı bitince haber verememiş. 1000 kere özür diledi. Bak gördün mü? Boşuna üzüldün işte. Boş yere böyle gereksiz yere şüpheleniyorsun. Bilmiyorum Rana. Senin gibi alımlı, akıllı bir kadın hem neden aldatılsın ki? Çıkar aklından böyle sinir bozucu düşünceleri. Güzel şeyler düşün artık lütfen. Hem bak öyle bir durum olsa telefon bile açmazdı. Umrunda olmazdı değil mi? Öyle mi diyorsun? Tabii bak adam seni aramış. Bir de üstüne özür dilemiş yani. Daha ne yapsın? Tatlım bak. Sonunda her şey açıklığa kavuştu işte. Sen de rahatla artık. Hepinizi aynı çatı altında görebiliyorum ya. Daha ne isterim Allah'tan. Rabbim bir daha ayrılık göstermesin. Amin anneciğim. Amin. Bir daha sakın uzaklara gitmeyin. Zor oluyor dayanması. Yani anneciğim okulumuzu okuduk. Gittik, gezdik, gördük, geldik. Hani zaten işimiz gücümüz de burada. Nereye gidelim? Zaten şunun şurasında ne kadarlık ömrümüz kaldı. Onu da ayrı gayrı geçirmeyelim. Ya anne aşk olsun Allah aşkına. O ne biçim laf? Allah sana uzun ömürler versin. Bir yere gittiğimiz yok merak etme. Allah size uzun ömür versin de çoluğunuzu, çocuğunuzu, torunlarınızı görün inşallah. Amin anneciğim. Macide teyzeciğim, ben bölüyorum ama çok özür dilerim. Ben odama çıkmak için izin istesem dinlenmek için ayıp mı etmiş olurum? Yok kızım, estağfurullah. Tabii çık dinlen de hayırdır ne oldu, bir şey mi oldu? Ha, yok, biraz başım ağrıyor. Az uyusam geçecek gibi. Tamam. Sen dinlen Süreyya. Ben tatlımı da sonra yerim. Ya kusura bakmayın tekrardan. Çok güzel sohbet ediyorduk ama işte. Bunun kusuru mu olur kızım? Çık dinlen tabii. Sağ olun Macide teyzeciğim. Allah Allah. Ne oldu ki şimdi? Yorgunluktandır belki. Ben ara ara Vildan'ı gönderirim bakar. İyi olur. Ben de bakarım birazdan. Çok güzel olmuş anne, bu ellerine sağlık ya. Nereye gidiyorsun sen Süreyya ya? Nereye? Hem Kerem'i bırakıp nereye gideceksin sen? Of. Keşke bir yol gösterenim olsa. Ne yapacağım ben ya? Neyse. Tekrar çok teşekkür ederim Rana'cığım. Biraz daha otursaydın. Ay yok kalkayım artık. Yeterince zaten başını şişirdim. Kendi dertlerime sıktım seni. Deme öyle ama Hümeyra'cığım. Bak konuştuk bunu.
Ben bir derdim olsa sana söylemeye çekineceğim vallahi. Yok, öyle demek istemedim. Tamam tamam, ben de takılıyorum sana zaten. Hah, gül biraz şöyle, aferin. Ay, toparladım sayende. Ya aslında doğru diyorsun. Biraz daha rahat olmam lazım. Öyle fevri davranıp kendimce kararlar almamalıyım. İşte bu. Etrafındaki güzelliklerin keyfini çıkarmaya çalış tatlım. Evet, yani dediklerini yapmaya çalışacağım. Aslında Tarık Bey tanıdığım kadarıyla böyle duygularını çok fazla belli eden biri değil. Yani en azından iş hayatında böyle. Ama inan, bence aklında hep sen, bir de bebeğiniz var. Seninle konuşurken gözlerinin içi gülüyor. İnan bana. Gerçekten öyle mi? Hı hı. Teşekkürler Rana her şey için. Ne zaman konuşmak istersen ben buradayım, tamam. Seninle konuşmak çok iyi geldi. Ne güzel. Neyse ben kalkayım artık. Peki. Sağ ol canım. Rica ederim hayatım. Taksi çağırayım mı? Ya ben hallederim, sen merak etme. Tamam, bak dediklerimi unutma lütfen. Kafana hiçbir şeyi takma, tamam mı? Tamam. İyi geceler. İyi geceler tatlım. Nihayet. Tarık. Ya sen niye hemen geldin salona? Daha karın yeni çıktı. Ya geri dönerse? Merak etme, dönmez. Ne bileyim, bir şeyini unutmuştur falan. Sakin ol Rana. Atlattık artık. Bak, birkaç dakika geçsin. Sonra sen de hemen çık git. Gideceğim Rana. Merak etme, gideceğim. Ama sonra yine geleceğim. Onu bil. Artık senin buraya gelmen için hiçbir sebep yok. Sen de bunu bil. Var. Buraya gelmem için çok önemli sebeplerimiz var. Hem konuşmamız yarım kaldı. Onları bir sonuca bağlamamız lazım, değil mi? Bu müthiş bir şey. Belki de elime böyle bir fırsat bir daha geçmeyecek. Oda servisi. Tatlını getirdim. Niye zahmet ettin, ben alırdım. İlaç da getirdim sana. Başının ağrısı geçmediyse diye. Vildan getirecekti ama ben onun elinden kaptım. Sağ ol. Ayrıca bu tatlıyı sensiz yiyemezdim. İçime sinmezdi o anda. Şey, oturalım mı? Tamam. Ya biraz daha iyi sayılırım. Yani ilaca gerek kalmadı. Hafifledi ağrım. İyi, sevindim. O zaman hadi tatlılarımızı yiyelim. Sağ ol. Ama sen bana birazcık daha koymuşsun. Yani evet, ikimize de biraz takviye yaptım.
Vallahi doyamadım tatlıya ya. 2 tane daha olsa yerim ha. Çok da abartma istersen. Sonra kilo aldım diye geliyorsun bana yakılıyorsun. Yok yok. Onun da ayarını yaptım. Yarın sabah kalkıp 1 saat koşacağım. Oo, keyifler yerinde. Ya sana dedim. Ben fazla abarttım galiba. Ama ne yapayım ya? Çok özlemişim. Bir de Macide teyze diyor ya hani. Siz gidince hiç yapasım gelmedi diye. Evden gittiğin gün geldi şimdi aklıma, biliyor musun? İçimden oh be, yani gitsin de ben de kafamı dinleyeyim diye düşünmüştüm. Aşk olsun ya. Kafanı dinleyebildin mi bari? Daha ertesi gün yokluğunu hissetmiştim. Hatta utanmasam annemlere falan hani Süreyya dönsün falan diyecektim yani. Veya işte hangi okula gidiyorsa beni de okula gönderin. Ne bileyim. Meğer konak seninle güzelmiş. Şimdi de öyle. İyi ki geldin. Benim için de öyle. Ben bunları götüreyim o zaman. Sen bırak, ben götürürüm. Ay yok zaten sen getirdin ya ben götürürüm ne olacak? Süreyya tamam, sorun değil. Nasıl getirdiysem öyle götürürüm. Hadi sen biraz dinle. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bu haberin karşılığını verirsin artık Parlacığım. Sizinkiler yine çifte kumru gibi, haberiniz olsun. Kerem Bey, Süreyya'nın odasında pek samimiler. Ben hayatım boyunca bugünü bekledim. Kerem'e kavuşmayı. Şimdi nasıl giderim ben?
Hoş geldiniz Parla Hanım. Bırak şimdi hoş geldini falan da anlat, dökül bakalım. Dün gece neler oldu detay istiyorum. İşte mesajda yazdığım kadar. Ya ne? Ya yazdığım kadar ne? Samimiler dedin, onun odasında dedin. Anlatsana ne kadar yakınlar yani. Ya ne bileyim, böyle eski anıları hatırlamalar, romantik bakışmalar. Aralarındaki elektrik gözle görünüyordu. O kadar yani. Hatta Kerem Bey Süreyya'nın odasına tatlı götürdü. Anlayacağınız tatlı yediler, tatlı konuştular. Tamam İldan, tamam sağ ol. Sen elinden geleni yaptın. Merak etme, bu yaptıklarının da karşılığını alacaksın. Ama öncesinde benim şu olaya bir el atmam lazım. Ne yapacaksınız? Bilmiyorum. Ama düşündüğüm bir şeyler var. Kerem odasında mı? Evet, Salonda kim var? Macide Hanım. Güzel. Ne güzel bir gün böyle. Evden gittiğin gün geldi şimdi aklıma, biliyor musun? İçimden oh be, yani gitsin de ben de kafamı dinleyeyim diye düşünmüştüm. Aşk olsun ya. Kafanı dinleyebildin mi bari? Daha ertesi gün yokluğunu hissetmiştim. Hatta utanmasam annemlere falan hani Süreyya dönsün falan diyecektim yani. Veya işte hangi okula gidiyorsa beni de okula gönderin. Ne bileyim. Meğer konak seninle güzelmiş. Şimdi de öyle. İyi ki geldin. Demek annenle baban bugün Amerika'ya gidiyorlar öyle mi? Evet Macide teyzeciğim, Ekim'e kadar oradalar. Ne diyeyim, hayırlısı.
Yani sen burada bir başına kalacaksın. Öyle olacak maalesef. Akrabalar falan da olmayınca çoğu yurt dışında biliyorsunuz. Bir yakınım siz kaldınız desem yalan olmaz. Tabii. Bak, ne zaman istersen gel çal kapımızı. Bir şeye ihtiyacın olur, sıkıntın olur. Biz yabancı değiliz. Hiç çekinme. Ay Macide teyzeciğim çok teşekkür ederim. Söylemeniz yeter. Ben çok ciddiyim Parla. Annem baban uzakta olacak. Bir sıkıntın olursa koşamazlar. Burası senin de evin. Hiç çekinme. Gel, gel kal. Ay çok sağ olun. Vallahi siz buradayken annemle babamın gözü arkada kalmayacak. Parla Hanım, kahveniz. Vildan kızım, sorsaydın belki kahvaltı ederdi. Ay yok Macide teyzeciğim. Ben yaptım zaten. Teşekkür ederim. Peki öyleyse. Afiyet olsun. Gel. Günaydın Kerem Bey. Kahvaltıya gelecek misiniz? Günaydın Vildan. 2 dakikaya aşağı iniyorum ben. Peki. Bu kahve harikaymış. İkinci bardağı da içebilirim. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel kokuyor. Kerem Bey 2 dakika sonra salonda olacak. Ay Sude de mesaj üstüne mesaj. Ben şunu bir arayıp geliyorum hemen Macide teyzeciğim. Ne olur kusura bakmayın. Estağfurullah. Alo. Çağlar. Başlıyoruz hatta kal. Günaydın. Günaydın. Nasıl geçti gecen? Tatlı ziyafetinden sonra. İyi senin? İyi vallahi ben de deliksiz uyumuşum yani. Süper. Hadi kahvaltıya gidelim, benim karnım acıktı. Tamam. Kerem, sen in istersen ben geleceğim hemen. Ne oldu? Telefonumu unuttum da onu alayım geleceğim. Sen beklemeyin. Tamam. Çabuk gel ha. Tamam. Hayır daha gelmedi. Geliyorlar galiba başlıyoruz. Ya bırak peşimi diyorum artık sana ya yalvarırım bırak. Bak böyle yaparak korkutuyorsun beni. Anlamıyor musun ya istemiyorum seni işte istemiyorum. Yine mi o? Bak, ben sana umut vermedim. Bir şey de ima etmedim. Rahatsız etme artık beni ya. Karşıma çıkma, telefonla arama. Ya düş yakamdan ya. Sen benim hayatıma karışamazsın. Sen ne dediğini zannediyorsun ya? Hastasın sen, hasta. Bak, böyle tehdit ederek, korkutarak bir yere varamazsın. Kaç kere söyledim sana ya, bırak artık beni, yalvarıyorum. Parla, ben de konuşacağım. Seni tanıdığım güne lanet olsun, tamam mı? Lanet olsun. Tamam. Tamam, ne yapacaksan yap, bitsin artık ya, bitsin artık bu işkence. Çağlar. Yeter artık bak, yeter, anlamıyor musun sen ya? Görüşmek istemiyorum diyorum seninle, düş yakamdan. Parla şunu ver, ben konuşacağım onunla. Ne?
Ne diyorsun sen ya? Bak kes sesini. Eğer bu söylediklerini erkek arkadaşım duyarsa seni doğduğuna pişman eder, anladın mı? Ya, ne demek inanmıyorum ya? Ne demek inanmıyorum? Manyak mısın sen ya? Ya Allah Karışma sen, karışma. Alo. Sen hala benim kız arkadaşımı rahatsız mı ediyorsun ha? Anlaşıldı, anlaşıldı. O gün yediğin o yumruk sana yetmemiş zaten. Bana bak. Parla'nın peşini bırakacaksın. Anladın mı beni? Sevgilimin peşini bırakacaksın. sevgilim mi?